Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size gördüğünüz bu şahane bandananın yapımını anlatacağım. Muhteşem bir örgüsü, çok kolay ve çok da hafif, kullanım açısından da çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Yani yine favorilerimin arasına girebilecek bir model. Tam yaz aylarında böyle hafif, tril tril kullanabileceğiniz ve ölçüleri de ne böyle uzun çok oluyor. Bazı örgü modelleri ya boydan çok uzun oluyor, bazıları da ya enden çok uzun olabiliyor eni. Ama bu tam ideal bir bandana arkadaşlar. Ölçü hem uzunluğu hem yanlardan hem de en olarak şahane bir formu oluyor. Gördüğünüz gibi inci gibi henüz kenarlarını örmedim. Şimdi sizlerle başlayacağım. Ben belli bir ölçüye kadar tam yetişkin bir boy için ördüm bunu. Eee, Başlangıcını sizlerle birlikte başlayacağım. Arttırmalı bir model zaten yine birkaç sıra ördükten sonra çözeceksiniz matematiğini. Birlikte kenarlarının oyasını, yine güzel bir kenar oyası ben bu modele yakıştırdığımı düşündüğüm bir modelle çalışacağız. Yine ön kısmını bir sıra sık iğne ile bağcıklarını güzel bir bandana modeli ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi örgüsü muhteşem. Bu örgü modeliyle çok farklı. Şal olarak da yine örülebilir. Düz bir şekilde de etol şal olarak yine örülebilir. Farklı fular, kırlent, yani birçok örgüde kullanılabilir. Dantellerde de kullanılabilir. Ben çok sevdim bu örgü modelini, gördüğünüz gibi. Hemen başlamak istiyorum. Arkaya bandanamı düzeltip öncelikle yine koton bir iple çalışacağım. İp numarasını ve özelliklerini şöyle buradan SS alarak ekran görüntüsü, renk numarası da bu. Yine farklı bir markanın koton ipli, Nakon'un. Reklam değil, sadece öneri arkadaşlar, reklama girmesin. Çok merak edildiği için, çok sorulduğu için Instagram üzerinden de kullandığım ipler e, tığ numaralı. O yüzden de öneri olarak, tavsiye olarak sizlerle paylaşıyorum. Kullandığım iplerin renk tonlarını ve kullandığım markaları. Birçok markanın koton ipleriyle çalışabilirsiniz. Şimdi hemen devamını aldım ben ipimi. Zaten diğeri de bitmek üzere. Evet, ipimi hemen ayarladım. İç tarafından çıkarıp şöyle gördüğünüz gibi yine 2,5 milim, elime en rahat gelen tığım bu olduğu için 2,5 milim bir tığla çalışıyorum. Siz 3-3,5 milimle de çalışabilirsiniz. Daha kalın tığlarla daha büyük olacaktır bandananız. Hiçbir sorun yok. Sadece motifleri, gördüğünüz şu örgü motifleri daha büyük düşecektir. O yüzden de elinize rahat gelen bir tığla çalışabilirsiniz. Hemen ne yapıyoruz? Öncelikle 5 zincir çekerek başlıyoruz. Şu ilk attığım düğümde bir zincir olarak kabul ediyorum. 2, 3, 4, 5. Tığıma ipimi bir kez doluyorum. İlk çektiğim zincire şöyle iki dalından da alırsak daha sağlam olacaktır. İkili trabzan. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa ikili trabzan, bir tane daha ikili trabzan. Ne yaptık? Hemen hızlıca üzerinden geçelim. 5 zincir çekmiştim. Tam ilk çektiğim zincir içerisine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, 2 tane ikili trabzan yaptım ve yine iki kez burada en sonda başını doluyorum. Aynı boşluğa üçlü trabzan yapacağız. Bu en son 3 seferde çıkıyorum, bakın. 2 2. Bura bizim başlangıç noktalarımız olacak. Bizim modelimiz, su taşı modelimiz bu şekilde ikili trabzan, iki tane trabzanla devam edecek arkadaşlar. Sadece şu baştakiler bizim, şöyle göstermek istiyorum. Bakın şöyle ilerleyecek şu yan çizgilerimiz, boşluklarımız olacak. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim, çevirdim örgümü. Hemen ne yapıyorum? Şu baştaki zincir değil, yanında iki tane biz iki tane ikili trabzan yapmıştık su taşı yolumuzda. İlkine, hemen ilk trabzanın içerisine sık iğne ile bir yuva oluşturduk. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doluyorum bir kez ve bu su taşı modelimizin tam ortasındaki iki zincirlik boşluğa ikili trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum ve yanındaki iki tane trabzanımızın ikincisine
sık iğne ile kapattım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. 2 kez tığımı doluyorum ve buradaki boşluğumuz vardı. Alt sırada ikili trabzanla yapmıştık. Yine üçlü trabzan olarak. Bunu yine üçlü trabzan olarak çıkıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu sıramız devam etti. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Geriye çevirdim. Sabırla dinlerseniz birkaç sıra sonra tamamen çok basit olduğunu, matematiğinin çok kolay olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ilk sıra biraz kafa karıştırıcı gelebilir. Şimdi 4 zincir çektim. Hemen dibine, yani alttaki e, trabzanımız diyelim, tepesine, tepe noktasına ikili trabzan yaptım. Aynı noktaya yine ikili trabzan yaptım. Buraya bir su taşı yolu yapacağız. Modelimizi kuracağız. 2 zincirle yine aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu başta çektiğimiz şu 4 zinciri saymazsak şurada 2 tane trabzanla oluşturuyoruz biz bu su taşı yolumuzu. Şimdi hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar, bakın. Hiç zincir çekmeden ne yapıyorum? Burada alt sırada şöyle üçer zincirle tam şu orta noktaya bir trabzan yapmıştık. İkili trabzan. Bu trabzanın tepesine yine bir su taşı yolu. 2 zincir çektim. Yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Yine zincir çekmiyorum. Bakın 2 tane oldu. İlk başlangıcımız bir tane modeldi. Sonrasında zeminini oluşturduk. Bu aradaki bağlantı noktalarını zincirlerle. Sonrasında yine su taşı model sıramızda 3'e çıkacak. 1, 2. Şimdi üçüncüyü yapacağız sona. Yine tığımızı hiç zincir çekmeden ipimizi dolayıp bakın tam zincirimizin ters kısmı geldi. 1, 2, üçüncüye. Üçüncü zincir içerisine yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sonunda 2 kez ipimi tığıma dolayıp bu boşluğa üçlü trabzan yapıyorum. Bu kenardaki bizim, bakın gördüğünüz kenar noktaları oluyor. Buralara kenar oyalarımızı öreceğiz. Yani su taşı modellerimizden bağımsız bu kenarlarındaki zincirler arkadaşlar. Şimdi 3'tü. Bu sırada su taşı modelimizi 3'e çıkardık. Şimdi döndüğümüz yapacağımız sırada arkadaşlar şöyle ipimi kontrol etmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim, çevirdim. Bu sırada da boşlukları, yani şu alt sırada yaptığımız su taşı modeli sırasının öncesinde yaptığımız yine aynı boşlukları tekrar edeceğiz. 7 zincir çekip ne yapmıştık ilk bu 7 zincirlik kısımda? Aynısını yapacağız. 2 tane su taşı modelimizin 2 trabzanı vardı buraya. İlk trabzanının tepesine sık iğne ile kapattım. Bir boşluk oluşturdum, 7 zincirlik. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı ipime dolayıp bakın su taşı modelimizin arasındaki 2 zincirlik boşluğa ikili trabzanla bir bağlantı noktası oluşturuyorum. Burası bizim üst sırada su taşı modelimizi yapacağımız nokta. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şu nokta oluyor bizim oluşturduğumuz. Şimdi bu sırada da bunlardan bir arttırarak yapacağız. 3 zincir çektim. Şimdi 2 su taşı modelimizin bağlantı noktası tam araya sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine sıradaki su taşımızın ortasındaki 2 zincirlik boşluğa ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Yine su taşı modelinin arasındaki bağlantı noktasına hemen sıradakinin bağlantı noktasına kapattık. Sık iğne ile 1, 2, 3 zincir. Sıradaki su taşı modelimizin arasındaki 2 zincirlik boşluğa ikili trabzan. 3 zincir ve şimdi bu sondaki su taşı modelimizin ikinci trabzanının tepesine kapatıyoruz. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. 2 kez dolayıp hemen yanında alt sırada 4 zincir çektiğimiz o boşluğa üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın hem burada 7 zincirle aynı boşluğu iki kenarda da oluşturduk. Şimdi bir sonraki sıraya geçtiğimizde
Burada 3 tane su taşı modelimiz varken bu sırada şimdi 5'e çıkaracağız. 1, 2, 3, 4 zincir çektim ve geriye çevirdim. Su taşı modelimizi kurduğumuz zaman sıra başında 4 zincir çekiyoruz. Bu zincir boşluklarını kurduğumuz sırada 7 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi 4 zincirle yine aynı alt sırada yaptığımız gibi şu sırada su taşı modelimizi kurarken ne yapmıştık? Hemen dibindeki bu tepe noktaya 2 tane ikili trabzan, ilk su taşı modelimizi buraya kuruyoruz. 2 zincir, yine aynı noktaya ikili trabzan 2 tane. Şimdi hiç zincir çekmiyoruz ve sıradaki bakın bu ortada tam böyle direkt oluşturduğumuz su taşı modelin ortasına ördüğümüz trabzanın tepe noktasına yine direkt oraya geçiyoruz. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir çektim, yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan, yine zincir çekmiyorum, sıradakine geçiyorum. Tam bu su taşımızın ortasına yaptığımız bu trabzan, bir trabzan yapmıştık ikili, onun tepe noktasına modellerimizi bu şekilde kuruyoruz. Hiç zincir çekmiyoruz. Sıradakine dördüncüyü yapıyoruz. Bakın. İki zincir. Yine aynı noktaya 2 tane ikili trabzan. Sonuncuya geçtik. Sonuncuyu da ne yapıyorduk? Burada 7 zincirlik bir yuvamız vardı, boşluğumuz. Tersten sayalım şöyle: 1, 2, 3. zincir içerisine yine bir su taşı modeli daha kuruyoruz. 2 trabzan yaptım, 2 zincir çektim. Yine aynı zincir içerisine 2 tane daha trabzan yaptım. Şimdi 2 kez tığımı doluyorum. Bu sonda su taşı modeli yaptığımız sıranın sonunda 2 kez dolayıp üçlü trabzan yapıyoruz kenarına. Bakın arkadaşlar, bu şekilde modelimiz başlangıç. Ben bir sıra daha göstereceğim. Sonrasında ölçüyü sizlerle paylaşacağım. Ne kadar ördüm. Tekrar şimdi ne yapıyoruz? Başlangıcımız 7 zincirli olacak. Çevirdim. Buraya da aynı bu köprü bağlantı noktalarını ve su taşı yapacağımız şu tekli trabzanları oluşturacağımız sıra 7 zincirle başladık. Ne yapıyorduk? Hemen ilk su taşımızın şu 2 trabzanı ikinciye değil birinciye burada batıyoruz arkadaşlar. Başlarken birinci trabzandan, sonunda da ikinci trabzanın tepesine batarak ilerliyoruz. 3 zincir çektim. Hep aynısının tekrarı yani arkadaşlar. Model her sıranın tekrarı aynı. 3 zincirle yine bakın iki su taşımızın arasındaki 2 zincirlik boşluğa bir ikili trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Yine aynı iki su taşı modelimizin aradaki bu bağlantı noktasına sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim. Sıradaki 2 zincirlik boşluğa ikili trabzan, 3 zincir çektim, yine bağlantı noktasına tam arayı sık iğne ile kapattım. 3 zincir çektim, yine sıradaki 2 zincirlik boşluğa ikili trabzan, 3 zincirle yine araya sık iğne ile kapattım. Çok zevkli bir model. Kesinlikle yapmanızı şiddetle tavsiye ettiğim bir model. 3 zincirle yine kapattım. 1, 2, 3. Yani örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilir. Bakın 3 zincir çektim. Şimdi 2 tane su taşı modelimizin 2 trabzanı var. İkincisinin tepesine kapatıyorum. Burada 3 zincir çekiyorum. Bu sırada 2 kez dolayıp hemen yandaki zincir içerisine şu boşluğa yine üçlü trabzan yapıyorum. Aynı başta 7 tane zincirle yuvamızı oluşturduk. Burada da bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi su taşı sıramıza geçerken 4 zincir çektim, geriye çevirdim. Hemen yine tepedeki tam dibindeki bu tepe noktaya 2 tane ikili trabzan. Burada da yine aynı tekrarı su taşı modellerimizi kuracağız. Bu son gösterdiğim sıra olacak arkadaşlar. Yine tığımı ipime doladım, hiç zincir çekmeden. Sıradaki trabzan, şu tekli trabzan tepesine yine model kuracağız. 2 tane ikili trabzan, arada 2 zincir, 3 çekmişim, geriye söktüm hemen.
Yine aynı noktaya bir model. Zincir çekmiyorum. Tekrar sıradakine bakın. Her su taşı model sıramızda 2 2 artıyor modellerimiz. Sadece su taşı ördüğümüz şu sıradan bahsediyorum arkadaşlar. Her sırada 2 tane artarak ilerletiyoruz. Arttırarak şöyle hemen hiç zincir çekmeden direkt sıradaki trabzan tepesine arada 2 zincir, yine aynı yuvaya 2 trabzan örüyoruz. Bu şekilde şal olarak da çok güzel bir model olacaktır. Şal ipleriyle, angora ipleriyle şöyle ince, çok şık bir model olduğunu düşünüyorum. Çok zarif, çıtı pıtı bir model. Hemen sıradakine geçtim. 2 zincir, aynı noktaya 2 trabzan ve sonuncusunu bakın 1 2 3. Şu görünen tek dal olan şu ilmeklerin tam üçüncünün içerisine bir model oluşturacağız. 2 trabzan yaptım. Aynı noktaya yine 2 zincir çekerek 2 trabzan daha yapıyorum. Burada 2 kez tığımı doluyorum. Üçlü trabzan 3 seferde çıktım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Yani eğer burada dediğim gibi anlamadıysanız bir önceki sırada ne yaptığınızı izleyerek, takip ederek ilerlerseniz çözmesi çok kolay, çok basit bir örnek arkadaşlar. Çok basit bir model. Hemen bir üst sıraya yine geçtiğimizde ne yapıyorduk? 7 zincirle başlıyoruz. Yani şu zincir olan kısımlarını başlarken 7 zincirle başladık. Bu kadar arkadaşlar. Anladığınızı düşünüyorum. Çözüldüğünü düşünüyorum. Çok güzel bir model. Ben şimdi bunu ne kadar yaptım sizlerle paylaşacağım. Aynı arttırarak ilerleyeceğiz. Bakın ilk başladığımızda bir su taşı yolu. İkinci sıramız zaten bizim zincir sıramız olduğu için burada arttırma çok belli olmuyor. Yani hani su taşı modellerini siz sayarak ilerleyin arttırmalarınızı. İkinci sıra zaten su taşı yapacağımız zincirleri, zemini hazırlıyoruz. Diğer sırada bakın 3'e çıkardık su taşı modellerimizi. Sonraki sırada 5'e, sonra 7. Bu şekilde 2 2 artarak ilerliyor. Zaten bir arttırmayı da zincir aralardaki zemin oluşturduğumuz zincir sırasında yaptığımız için bu sizin kafanızı karıştırmasın. Yani su taşı sırasından sayarsak arttırmalarımız 2 2 oluyor. Şöyle ben ne kadar ördüm bu modeli hemen nereden sayalım? Şöyle yandan sayalım, önden de sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane su taşı modeli yapana kadar örmüşüm. Yine önden de aynı. 2 4 6 önden aynı değil, özür dilerim. Çünkü çift çift artırım oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 tane de ön sıradan oldu arkadaşlar. 29 pardon arkadaşlar, şu önden de 29 tane en son yapmışım ve burada bırakmışım. 15 yandan, 29 tane şu su taşı modeli önden en son su taşı yaparak bıraktım. Bu şekilde ölçüsünü de vermek istiyorum. Nasıl, ne kadar bir ölçü elde ettim yetişkin boy için. Çok çok rahat bir ölçüsü oldu. Hemen 56 santim eni, yandan henüz daha kenarlarına da örmediğimizi düşün. 40 santim ve boydan da 29 santim de boydan oldu arkadaşlar. Çok dediğim gibi rahat yetişkin boy için. Eğer küçük çocuklar için yapmak isterseniz de yine sıra sayılarını da eksilterek, eksik yaparak küçükler için de yapabilirsiniz. Bu pantolon üzeri için aksesuar olarak da çok şık kullanılabilecek güzel bir model. O yüzden de dilediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Gayet kullanım açısından çok şık olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen siz istediğiniz sayıya ulaşana kadar örün. Sonrasında birlikte kenarlarını örerek, bağcık kısımlarını örerek bandanamızın son aşamalarına doğru ilerleyelim. Kolay gelsin. Evet, şimdi ne yapıyoruz?
Geldik bandanamızın kenarına, kenar oyası yapmaya. Ben, birkaç tane farklı düşündüm ama en güzeli çünkü bunun kenarları düz zincir olduğu için, şu, kısımlar kapanıp daha nasıl güzel olabilir, örgüyle nasıl bütünleşir bir kenar oyası, o şekilde düşündüm. Birkaç tane denedim. Su taşı, şöyle normal klasik, bandana kenarları gibi olmadığı için de buna, gayet, uygun, uyumlu bir kenar oyası yaptım. Hemen ne yapmıştık? Şunu geriye bakın en son su taşı yolumuzu yaptıktan sonra 2 kez tığımıza ipimizi doluyorduk. Burada bir üçlü trabzan yapıyorduk. Biz bu üçlü trabzanı devam ettiriyoruz. 2, 3. Şu kenar kısmını saymıyoruz arkadaşlar. Şunun dışında. Normalde biz bakın burada 3 tane olması gerekiyor ya su taşımızı bitirdikten sonra bu yaptığımız üçlü trabzan. Biz bunun dışında buraya yapacağım trabzanları sayıyorum şimdi. 2 tane yaptık. Üçüncü üçlü trabzan yapıyoruz. 4, 5. 5 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra burada ister 3 zincirle ister 2 zincirle bir pıtırcık oluşturuyorum. Yine aynı noktaya 5 tane daha üçlü trabzan yapacağım. Şimdi ipimi açtım. Hemen ne yaptık? Bakın tekrar sayacağım. 2, 5. Şimdi 4 tane daha bu tarafa üçlü trabzan. Sadece bu köşelerde su taşı modelimizi devam ettirdiğimiz için devamı gibi görünebilir. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplamda 10 tane olacak. Evet, 10 tane yaptık. Şimdi ne yapıyorum? Sıradaki şu boşluk zaten belli oluyor arkadaşlar. Su taşı kenarındaki değil de hemen aradaki şu zincir boşluğuna sık iğne ile geçtim ve sonra tekrar şu su taşımızın sırasındaki şu tepe noktaya geldim. Bakın burada bir boşluk var. Buraya sık iğne ile yine tekrar geçiş yaptım. Hemen 2 kez doluyorum ve sıradaki yine iki su taşı modeli arasındaki burası 7 zincirlik boşluklarımız, sıra başlarında yaptığımız 1, 2, 3, 4, 5. Eğer çok dolu olduğunu düşünüyorsanız siz buraya dörder tane de çekebilirsiniz zincir trabzanlarınızı. 3 zincirle şöyle bir kaydırma yaptım. Pardon, bir pıtırcık yaptım. Yine hemen 5 tane daha üçlü trabzan. Bir, iki, üç. Bir tane daha yapıyoruz. Ve hemen ne yapıyorum? Su taşı yolumuzun değil, sıradaki şu büyük görünen boşluk içine sık iğne ile kapattım. Sonrasında hemen yanında su taşı sıramızın hizasında olan şu kenar zincirinin tepesine yine sık iğne ile geçtim ve direkt ikili trabzanla sıradaki bu büyük görünen boşluğa üçlü trabzanla başlıyoruz. Zaten kendini belli ediyor. Bakın kenarda şu boşluklara bir tane atlıyoruz, bir tane yapıyoruz. Bu tarafta da yine aynı. Bakın su taşı arasındaki şu boşluklara yapacağız sürekli. Bu şekilde bir kenar oyası yaptım. Sonuna kadar şöyle şu kısma gelene kadar uç noktaya devam edelim arkadaşlar. Buraya şimdi ben modelimi yapacağım. Bir tane kapatıp buraya sık iğne ile sonrakine yine bir model daha yapacağım. Yani her bir bakın aradaki kenardaki boşlukların farkını görüyorsunuz. Nasıl bütünleştiğini görüyorsunuz modelle. Bu şekilde çok güzel oldu kenar oyası. Şu köşe noktasına tam uç noktasına kadar yine kuralım bu modelimizi, devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bakın toplam benim yan kısmına kaç tane motif denk geldi? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 tane denk geldi. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Eğer siz bunu daha küçük yapmak istiyorsanız şu kenarda 15 su taşı sırası saymıştık ya şöyle. Siz bunu 13 yapmanız gerekir. Bir motif daha şöyle şu uç kısma bir motif denk gelmesi için. Yani tek sayı olması lazım. 13, 11 örnek veriyorum bu şekilde. Benimkisi dediğim gibi 15'ti. Tam kenarına şu orta kısma denk geldi. Çift sayı olmasın hani 16, 14 bu su taşı sırası zaten tek sayıya denk geliyor. Ona dikkat edin. Yani 15 sıra yaptığımda yetişkin boy için bu sırada yaparsanız tam son motifimiz şu kenarına denk gelmiş oluyor. Şimdi kapattım. Bakın sıradakine kapattıktan sonra şöyle yanındakine şu kısma yine bir sık iğne yapıyorum ve iki kez tığıma ipimi doluyorum. Tam şu orta noktaya şu ipimi de araya alıyorum. Yine üçlü trabzanlar yapacağız. Ben buraya toplamda 6 tane yapacağım. Yani bir bu tarafa 6. Toplam 12 tane. Çünkü burası tam o uç nokta olduğu için köşe yeri. Bakalım. 3, 6 tane. Evet yaptım. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağım. Ben uzunca bir zincir çekeceğim. Bir bandanam da vardı. Çok sevmiştim. Sonra ucuna halka yapmıştım o bandanamın. 2, 3 pardon halka diyorum. Ahşap boncuk takmıştım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet arkadaşlar bakın 50 adet zincir çektim. Sonra iki kez yine başına dolayıp kalan 6 tane üçlü trabzanımı yine yapacağım. Zincirinizin düz görünmesine dikkat edin. Düz olsun zinciriniz çektiğinizde kıvrılmasın. Ki uç noktadan boncuğu taktığımda düz bir görüntüsü olsun. Şöyle yine aynı noktaya üçlü trabzan yapıyorum. 6 tane daha. 2 3 istemezseniz böyle zincirle boncuk takmak direkt aynı 3 zincir çekip 6 zincir sonrasında bir pıtırcık sonrasında yine 6 tane aynı bu şekilde yanlarda yaptığımız gibi devam edebiliriz. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sadece kendim yaptım göstermek istediğim diğer seçeneği de değerlendirebilirsiniz. 6 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra bakın hemen sıradaki yine şu ipi de araya koymak istiyorum. Sık iğne ile kapattım. Evet. Şimdi yine bakın tam şu su taşı dibi oluyor. Tam şu uç noktasında bir boşluk var. Oraya yine sık iğne ile geçtim. Tekrar yanındaki bu tarafta çok o büyük boşluk dediğim kısım belli olmuyor. Ama su taşıların arasında kalan şu kısım arkadaşlar. İki model arasında kalan kısımlara sürekli biz modelimizi yapıp oraya bağlıyoruz. Yani modelimizi trabzanlarımızı ördüğümüz bu noktada burası. Sonradan bağladığımız noktada yine göstereceğim. Burada bir tane daha 5 tane üçlü trabzan yaptım. 3 zincirle bir pıtırcık oluşturuyorum. Yine 5 tane üçlü trabzan. Aynı yere sonraki boşluğa kapatacağım. Diğer modeli bir sonrakine yapacağım. Bakın. Diğer yanda ne yaptıysak aynısını. 5 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra bakın sıradaki su taşı modellerimizin arasında kalan boşluğa sık iğne ile kapattım ve hemen su taşımızın şu yanda dibinde yani dip kısmında görünen şu boşluğa da sık iğne ile geçiş yaptık. Bu tarafa olduğu için terste kalıyor. Normalde bu tarafta kalması lazımdı. Baş tarafındaydı. Şimdi dip tarafına düştü bu sık iğne ile geçiş yaptığımız yer. Hemen sıradaki de boşluğa yine modelimizi oluşturuyoruz. Bu kadar. Hemen bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Diğer tarafa doğru bağcık kısmını yapacağız. Şöyle ahşap boncuğu uçtan şuraya kadar geçirip burada bir düğüm atacağım. Siz isterseniz daha da uzun yapabilirsiniz. Dediğim gibi dilerseniz de bu uç kısmına zincir yapmadan da 6 trabzan sonrası şuraya bir 3 zincirle bir pıtırcık tekrar 6 trabzan yaparak diğer tarafı
örebilirsiniz. Şimdi uç tarafına kadar gelelim arkadaşlar. Burada bir bağcık oluşturacağız. Evet arkadaşlar, bu tarafı da hemen hızlıca ördüm. Şimdi şu son 5 trabzanımı yaptıktan sonra tepedeki su taşı modelimize geldik. Buradaki zincir içerisine kapattım. Burada bir bağcık yapacağım. Toplamda ben boncuk da takmayı düşünüyorum. Siz takmak istemezseniz de dümdüz bir bağcık yapabilirsiniz. 70 adet zincir çekip kaydırma ilmeğiyle yine klasik bağcıklarımdan yapacağım ben. Evet, 70 zincir çektim. Yanındaki hemen zincir içerisinden normal kaydırma ilmeğiyle iniyorum. Eğer ben boncuk takmayı dediğim gibi düşünüyorum. Boncuk takmayacaksanız da şu ucuna minik bir fıstıkla ya da bir yaprak, önceki videolarımda var. Birçok bandına da farklı uçları farklı yöntemlerle güzel yaprak ya da fıstıklar yaptım arkadaşlar, bakabilirsiniz. Ama ben bunu düz aşağıya doğru ilerleyeceğim şimdi komple kaydırma ilmeğiyle. Evet arkadaşlar, şöyle göstermek istiyorum. Bakın, bağcığımı yaptım. Uzunluğu da gayet güzel oldu. Şimdi hemen şurada sıradaki, bakın, su taşı modelimizin ilk trabzanına sık iğne ile kapattım. Sıradakine sık iğne, bu aradaki iki zincirli boşluğa bir sık iğne. Komple sık iğne bu sırayı geçeceğim. Her zincire bakın, her trabzan tepesine bir sık iğne, bir de aradaki iki zincirlik boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Bir, iki trabzan tepesine, hemen yanındaki modelimizin yine iki trabzan tepesine, aradaki iki zincirlik boşluğa bir sık iğne. Bu da ön kısmı biraz daha toplanması için bu şekilde uygun gördüm. Daha güzel oluyor arkadaşlar. Çünkü bu ara boşluğa birkaç tane sık iğne dolduğumda daha az toplandığını gördüm ben. Şöyle göstermek istiyorum şimdi. Bakın, şöyle dümdüz bir sıra sık iğne olacak. Şu ön kısmının daha toplanmasını, biraz daha şöyle açık duruyor ya, bu genişlemeyi daha iyi toparlamak adına şöyle bir sıra sık iğne ile geçeceğim ben. Sonuna kadar gelelim. Sık iğne sıramızı, burada bir bağcık oluşturacağız. Tam şu noktada, şu noktada bir bağcığımız olacak. Oraya kadar örelim sık iğne arkadaşlar. Sonrasında yine sizlerle devam edeceğim. Evet, komple ön tarafını sık iğne ile örüp, bakın, su taşımızın ikinci trabzan tepesine kadar geldim. Yine 70 zincir çekeceğim. Burada gösterecek bir şey yok arkadaşlar. 70 zincir çekiyoruz. Sonrasında kaydırma ilmeği ile aşağıya ineceğim. Şu kısma sabitleyip bandanamı tamamlayacağım. 70 zincir çekelim. Kaydırma ilmeği ile örüp devam edelim. Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldim. Hemen yanındaki şu trabzan tepesine kaydırma ilmeği ile kapattım. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum ve bandamı tamamladığım bandanamı ve iplerimi temizleyeceğim. Sonrasında bir ütü ve bir de şu uçlarına şimdi ahşap boncuk takacağım. Şu kısma bir tane. Evet, şöyle hemen tığımdan geçiriyorum bunu arkadaşlar. Bir düğüm atıyorum ucuna. Şöyle uç tarafına getirelim düğümü. Oldukça gözükmesin. Çünkü uç kısmını kesmek istemediğim için tam uçta olursa daha iyi olur. Attığınız şu elinizle uça doğru. Evet. Tam uçta olduğunda bakın, biraz daha şu şekilde boncuk takıyorum. Yine aynı bir tane de şu uç kısmına nasıl takacağım. Yine aynı şekilde geçiriyorum. Bakın, çok güzel bir görüntüsü oldu. Arada birleşince yaprağımızın bu şekilde de durabilir. Düğüm de atabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde düğüm atarak şu uç kısmına içeriye doğru sokabilirsiniz. Şimdi ben bunu videoda zaman alsın istemiyorum. O yüzden de bu şekilde de
takarak kullanabilirsiniz. Yani böyle çekmedikçe çıkacak bir boncuk değil arkadaşlar. Gayet güzel bir görüntüsü oldu. Yine aynı bu tarafa takacağım. Şimdi ben bir ütü yapıp hemen video kapanış için birlikte tekrar olacağız. Evet arkadaşlar, bakın ütümü yaptım. Bu şekilde şahane bir görüntüye ulaştık. Kenarlarını ütüyle şöyle elinizle şu uçlarından, pıtırcıklarından gere gere ütülerseniz muhteşem bir saç bandananız olacaktır. Şu anda ekrana sığmadığı için tamamını gösteremiyorum ama mükemmel, yani canlı haliyle daha güzel görünen bir model oldu. Bu kadardı arkadaşlar. Yapımı da gördüğünüz gibi çok güzel, çok zevkli ördük. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak bildirim butonuna da basarsanız çektiğim videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi de eksik etmezseniz çok mutlu olurum destek için. Merak ettiğiniz tüm sorulara da YouTube üzerinden daha hızlı cevap veriyorum. Yorum kısmında merak ettiklerinizi de bana yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.